Selam millet. Bugün sinema tarihinin en çok izlenen yapımlarından birinin Esaretin Bedeli'nin tam kalbine gizlenmiş o devasa sırrı gün yüzüne çıkarmak için buradayız. Hazır olun çünkü bu videodan sonra o çok iyi bildiğinizi sandığınız hikayeye bir daha asla aynı gözle bakamayacaksınız. Hadi başlayalım. Şöyle rakamlara kısaca bir göz atalım. Düşünün 3,2 milyon oy ve 9,3 IMDb puanıyla zirveye yerleşmiş bir yapımdan bahsediyoruz. Yıllarca izlendi, tüketildi ama ortada çok büyük, çok ironik bir durum var. Milyonlarca insan bu hikayeyi defalarca izlemesine rağmen merkezinde yatan asıl temayı, o gizli taslağı tamamen gözden kaçırıyor. Peki gerçekten ne izledik biz? Yani bunun sadece haksız yere 2 kez müebbet yiyen masum bir bankacının kara para aklayıp sonunda Meksika'ya kaçtığı basit bir olay örgüsü olduğunu mu düşünüyorsunuz? Eğer öyleyse kemerlerinizi bağlayın çünkü elimizdeki metin aslında başından sonuna kadar inanılmaz titizlikle işlenmiş bir İncil yeniden anlatımıdır. Tamam, şimdi meselenin temeline inelim. Anlatının en tepesindeki o ana paralelliği kurduğumuz an aslında bütün taşlar yerine oturuyor. Andy Dufresne figürü doğrudan Nasıralı İsa'yı temsil edecek şekilde kurgulanmış. İkisi de tamamen masum olmalarına rağmen haksız yere suçlanıp kelimenin tam anlamıyla ölüme mahkum ediliyorlar. Andy'nin aldığı o arka arkaya 2 müebbet hapis cezası aslında çarmıha gerilmeyi sembolize ediyor. Her iki figürün yaşadığı zulme baktığımızda benzerlikler gerçekten şaşırtıcı. İkisi de tam olarak yardım etmeye, kurtarmaya çalıştıkları insanlar tarafından zulme uğruyor. İsa otoriteler tarafından reddedilirken, Andy de muhasebelerini tuttuğu hapishane müdürü ve gardiyanlar tarafından eziliyor. Üstelik Andy'nin bankacılık gibi toplumda çok sevilmeyen bir meslekten gelmesi de İsa'nın sırf Nasıralı olduğu için küçümsenmesiyle doğrudan örtüşüyor. Kutsal kitapta geçen şu ifadeye bir bakın. O, Rabbin önünde bir fidan gibi, bakılacak biçimden, güzellikten yoksundu. Bu cümle, Andy'nin o hapishane avlusunda yürüyen iddiasız, zayıf, adeta rüzgar esse yıkılacakmış gibi duran halinin birebir tasviri değil mi? İnsanları ilk bakışta etkileyecek hiçbir dışsal gösterişinin olmaması, bu tarihi figürle karakter arasındaki örtüşmenin en net kanıtlarından biri aslında. Şimdi işin teolojik döngü kısmına geliyoruz. Hristiyan inancında insanın düşüşüne ve günaha girmesine sebep olan figür Havva'dır değil mi? Hikayede de Andy'nin düşüşünü yani hapse girmesini tetikleyen kişi eşi oluyor. Ama döngünün kapanışı çok daha sembolik. İnanca göre insanlığın kurtuluşuna vesile olan Meryem'dir ve Andy'nin kaçış tünelini gizleyip ona özgürlüğün yolunu açanlar da doğrudan duvarındaki o poster kadınlarıdır. Gelelim o meşhur kaçış olayına. Andy tam 19 yıl boyunca küçücük bir taş çekiciyle o duvarı milim milim kazıyor. Bu devasa, sabırlı hazırlık evresi sonunda herkesi şoka sokan o ani kayboluşta sonuçlanıyor. Ertesi sabah hatırlayın, hem mahkumlar hem de hapishane yönetimi bu açıklanamaz kayboluş karşısında kelimenin tam anlamıyla neye uğradığını şaşırıyor. Bu arada o şaşkınlık anı da kesinlikle öylesine kurgulanmış bir sahne değil. Andy'nin hücresinin tamamen boş bulunması, çarmıha gerilme olayından sonra havarilerin kabri boş bulmalarıyla birebir aynı anlama gelecek şekilde yerleştirilmiş. Ölümden ya da esaretten sonra gelen dirilişin ve göğe yükselişin sembolik ilanı tam da bu boş hücreyle yapılıyor. 500 metre. Andy, özgürlüğe ulaşabilmek için içi dışkı dolu o iğrenç lağım borusunda tam 500 metre boyunca emeklemek zorunda kalıyor. Özgürlüğe giden yoldaki bu en çileli, en kirlenmiş aşama, İsa'nın kendi çarmıhını taşırken çektiği o acılı yolu doğrudan temsil ediyor. O ikonik yağmur sahnesini hepimiz biliyoruz ama olaya bir de bu açıdan bakın. Andy borudan çıkıp dereye girdiğinde bu sadece fiziksel bir rahatlama anı değil, kelimenin tam anlamıyla edimsel bir vaftiz. Kirli kıyafetlerinden kurtulup kollarını gökyüzüne açtığı o meşhur an açıkça bir çarmık pozu. Ama acıdan çok özgürleşmeyi ve göğe yükselişi resmediyor. Şimdi biraz da anlatının diğer kilit ismine Red'e odaklanalım. Red'in bu kurguda çok net 2 farklı teolojik işlevi var. İlk olarak onu vaftizci Yahya figürü olarak görüyoruz. Andy gelmeden önce Red içerideki liderdir, saygın bir tedarikçidir. Ama kurtarıcı figürü olan Andy geldiğinde Red yavaş yavaş geri çekilir, liderliği ona devreder ve adeta onun müjdecisi rolünü üstlenir. Red'in ikinci ve çok çarpıcı rolü ise havari Petrus'u temsil etmesi. Petrus'a kurtarıcıyı takip etmesi emredilmişti biliyorsunuz. Aynı şekilde Andy de kaçtıktan sonra Red'den kendisini bulmasını ister. Daha da ilginci, Petrus'un o derin suçluluğunu itiraf ettiği an, hikayede Red'in ağzından çıkan "bu hapishanedeki tek suçlu benim" repliğiyle muazzam bir paralellik gösterir.
İşin kurgu yapısı da bu teolojik altyapıyı sonuna kadar destekliyor. İsa'nın hayatını kendi ağzından değil de havarilerinin yazdığı İncil'lerden okuruz değil mi? İşte tam da bu yüzden Andy'nin bu destansı hikayesini de bizzat baş kahramanın kendisinden değil, onun havarisi konumundaki Red'in gözünden ve sesinden dinliyoruz. Andy'nin hapishaneden kaçmadan hemen önce Red'i Pasifik Okyanusu'na davet ettiği sahneyi bir hatırlayın. Okyanus için hafızanın olmadığı bir yer tabirini kullanıyordu. Bu, kutsal metinlerdeki suçlarını bağışlayacağım, günahlarını artık anmayacağım vaadinin birebir sinematik karşılığıdır. Andy, dostunu tüm geçmişin ve günahların silineceği bir sığınağa davet ediyor. Ve tabii ki Zihuatanejo'daki o final buluşması. Kar beyazı elbiseler, kusursuz temizlikle bir kumsal, sonsuz mavi bir okyanus. Red, vaat edilen cennete, kurtarıcısının yanına ulaşmıştır. Bu sahne, Hristiyanlıkla inananlar için hazırlanan cennetin krallığı tasvirinin, kelimenin tam anlamıyla görsel bir yansıması olarak kurgulanmış. Peki bu hikayenin kötüleri nerede duruyor? Onlar da kesinlikle tesadüf değil. Hapishane müdürü ve gardiyanlar İsa'yı çarmıha gönderen din bilginlerini, Farisileri temsil ediyor. Dışarıdan inanılmaz dindar görünen ama içeriden tamamen çürümüş olan, inancı kendi çıkarları için kullanan ikiyüzlüler olarak konumlandırılmışlar. Müdürün o ilk gün mahkumlara söylediği kuralları bir düşünün. Rabbe güvenin, gerisi bana aittir. Bu aslında tamamen yüzeysel bir dindarlık maskesi. Adam sürekli kiliseye gidiyor, ayetleri ezbere biliyor ama arka planda rüşvet alıp cinayetleri örtbas ediyor. İşte bu durum İsa'nın adaletini hiçe sayıp sadece şekilsel kurallara uyan ikiyüzlülere yönelttiği eleştirilerin tam karşılığı. Ve o büyük ideolojik savaşın koptuğu an, Andy ve müdürün hücrede birbirlerine İncil'den ayetler okudukları o aşırı gergin sahne. Bu öyle sıradan bir kitap alıntısı falan değil. İki tarafın inanç üzerinden birbirlerine çok net ve üstü kapalı bir şekilde meydan okumasıdır aslında. Bu ayetlerin alt metnine indiğimizde olay çok daha netleşiyor. Andy okuduğu kısımla adaletin hiç beklenmedik bir anda aniden geleceğini söyleyip çok net bir uyarıda bulunuyor. Müdürse tam bir kibirle inancını bir kalkan gibi kullanıp o kirli işlerinin karanlıkta kalacağını, asla gün yüzüne çıkmayacağını iddia ediyor. Tamam, şimdi şu gözümüzün önünde duran somut ipuçlarına bir bakalım. Andy'yi, o çok önemli taş çekicini yıllarca nerede sakladı? Doğrudan müdürün kendi İncil'inin içinde. Adam bu sayede yapılan bütün hücre baskınlarından, tereyağından kıl çeker gibi sıyrılmayı başardı. İşin en can alıcı noktası ne biliyor musunuz? Andy, kaçtığı gece o oymalı kitabı müdürün kasasına bırakıyor. Müdür kitabı açtığında çekicin saklandığı boşluğun tam olarak hangi sayfadan başladığını görüyoruz. Exodus, yani çıkış bölümünden, İsrailoğullarının kölelikten kurtuluşunu anlatan bölümden. Evet, hiçbir detayın öylesine koyulmadığını şimdi çok daha iyi görüyoruz. Ve kurgunun bize bıraktığı son büyük somut ipucu, müdürün duvarında kasanın yerini gizleyen o Kanaviçe tablo. Üzerinde yazan, Tanrı'nın hükmü çok yakın zamanda tecelli edecektir sözü, doğrudan kutsal metinlerden ilham alan, gecikmeyecek bir ilahi cezayı ve yaklaşan büyük bir yıkımı haber veren peygamberane bir uyarıdır aslında. Sonunda o uyarının gerçekleştiği an gelir çatar, hapishaneye yaklaşan polis sirenleri, ikiyüzlü müdür, o çok güvendiği maskesinin düştüğünü, tüm çürümüşlüğünün açığa çıktığını anlar, hayatının son saniyelerinde başını kaldırıp duvardaki o kehanet dolu tabloya bakar, kendi sonu tam da o tabloda yazdığı gibi gelmiştir. Tüm bu parçaları birleştirdiğimizde karşımızda duran şeyin sadece basit bir hapishane gerilimi olmadığını, adım adım işlenmiş teolojik bir şifre olduğunu çok net görüyoruz. Peki, yıllardır gözünüzün önünde duran ama fark etmediğiniz başka hangi sinematik sırlar var kim bilir? Bu gizli alt metinler hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Aşağıda yorumlarda mutlaka buluşalım. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve bunun gibi daha pek çok sarsıcı analiz için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki sırrı çözene dek uyanık kalın.